Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Dove ve Elliott Wave teorisine dayandırmış olduğum Bitcoin, XRP ve AVAX analizlerini paylaşacağım. Buradaki anlattıklarım tamamıyla bilgilendirme amaçlıdır ve bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar bir düşüş senaryosundan bahsetmiştik ve uzun bir süredir bunu konuşuyoruz. Markette birçok şekilde yükselişi pompalayan kişiler olmasına karşın biz buralarda biraz daha temkinli olmamız gerektiğini konuşuyorduk ve sizlerle beraber yapmış olduğum analizlerden ufak kesitler aldım. Kanalımıza yeni gelmiş ve videoyu ilk defa izleyecek kişilere bir after before videosu hazırladık. Neler söyledik ve neler gerçekleşiyor. Aynı zamanda bizim kanalımızı takip eden sevgili üyelerime de teşekkür ederim desteklerinden ötürü. Onlar için de güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Gelin Bitcoin'de 23 Nisan'da neler söylemişiz bir ona bakalım. Şimdi yapımızda şu bölümü giderken içindeki saatliklerde görmüş olduğum hareketlilik net bir şekilde benim için itkisel bir çıkış ve bu itkinin devam etmesi durumunda görmüş olduğum hareketlilik şöyle. Yani bu benim için oluşacak olan itkisel bir karakter. Burada C yapmış da olabiliriz. Ama C ihtimali biraz düşük. Buradaki bir düşüşten sonra belli oranda fiyatın yeniden yukarıya son atağını yapıp 3 ya da C'yi bitireceğini konuşacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölümde kanalın alt bandına gelip buralarda hafif bir şekilde destek aldıktan sonra yeni bir yükseliş hareketini başlatacağını ve bu bölümünde bizim için lokal bir zirve olacağını konuşmuştuk. Bu bölümdeki beklediğimiz hareket yapısı da bu çizmiş olduğumuz mavi gibiydi. Doğru bir şekilde ilerlemekteyiz. Şimdi bu bölümdeki lokal tepelerden de fiyatın belli bir şekilde satışa uğradığını görüyorsunuz arkadaşlar. Gelin 28 Nisan'da neler konuşmuşuz bir de ona bakalım. Benim ise kurgulamaya çalıştığım senaryo tam olarak bu arkadaşlar. Buradaki yatay düzeltmeden fiyatın belli bir şekilde bir kaçış hareketini yine göreceğiz. Bu aralık bizim için önemli bir aralık arkadaşlar. 91.500 ile 90.500 bölgesi arasındaki destek olarak hassas çalışabilecek dediğimiz yerden fiyat yeni bir yukarı hareketine başlayabilir. Bu da bizi hacimli bir çıkışla beraber 97-99 aralığına kadar itebilir diye düşünüyorum. Ve bu benim için aslında lokal bir zirve olacaktır. Çünkü fiyat gayet uzun zamandan beri yükseliyor ve düzgün bir düzeltme hala gelmedi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi anlatmış olduğumuz birçok şey gerçekleşti ve bundan sonrası için de umarım doğru tahminleri beraber yapmaya çalışırız. Kullandığımız stratejilerde bir değişiklik yok ve bu bölümlerde herhangi bir şekilde Trump veya başka bir haber sitesinden almış olduğum haberleri sizlere okumadım. İndikatör de görmüyorsunuz. Salt bir şekilde yapmış olduğumuz teknik analizle karşı karşıyayız. Şimdi bundan sonra nasıl bir durum gerçekleşebilir? Bitcoin'de gelin biraz bunlara bakalım. Bizim için önemli olan bir minör trend vardı. Bu minör trend arkadaşlar bizim için önemli bir seviyeyi göstermekte. Ve burada çizmiş olduğumuz ataklar vardı. Bakın buradaki 93.697'nin altındaki kapanacak 4 saatlik hareketler kanalın bu bölümünün kırılımıyla aşağı yönlü hareketi başlatır demiştik. Ve bundan sonraki hareketliliklerde de 97-99 bölümüne kadar bir çıkış yapıp sonra kanalı kırar diye konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere kanaldaki kırılımdan sonra gelen fiyat hareketinin ilk başta 95.250 dolar bölgesinde nasıl destek aldığını görüyorsunuz 4 saatliklerde. Bu bölümler bizim için önemliydi. O gün de önemliydi, bugün de önemli arkadaşlar. Çünkü burası bir akümülasyon evresinin seviyeleri olduğu için bu aralıklara gelişler ve çıkışlar bizim için önemli olacak bundan sonra. Bakın buradaki 4 saatlik kapanışları altına çok sert bir şekilde gelmesiyle alttaki seviye gayet de 4 saatlik bazda fiyatı tutmaya başladı. Burada bir yukarı yönlü hareketlilik görüyoruz. Şimdi buradaki düşüş senaryosuyla beraber nasıl bir karakter izleyebiliriz, dalga yapısı izleyebiliriz? Bunlara biraz odaklanacağız. Ve şunları artık siliyorum. Gayet de bunlar bizim işimizi gördü arkadaşlar. Şu an için bakın trendten çıkmış olmamız bizim ilk başta bu bölümün akümüle evresi olan şuradaki bölgenin test edilebileceğini düşünmek gerekir. Çünkü fiyatlar devamlı düşmez arkadaşlar. Yani bir de böylesi bir yükselişten sonra fiyatlardaki satış çok cılız bir şekilde gelip sonunda bir sert atak görüyoruz ama onu da şu an fiyat topluyor. Peki kemerleri niye bağlıyoruz? Eğer ki fiyatımız bu bölgeyi aşamadığı takdirde yeniden bir düzeltme yapısına girecektir. Burada aslında ilk bölgeyi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu an için buradaki düşüşün ilk aşamasını belli oranda tamamlamaya başladı Bitcoin ve şimdi yeni bir yükseliş hareketine başlıyor. Buradaki hareketlilik evresindeki şu bölüm geçilemediği takdirde
de fiyatta yeniden bir aşağı hareket gelebilir. Ben size burada Fibonacci'lerle ayarlamış olduğum destek seviyelerini gösteriyorum. Bakın buradaki sayıyı biraz daha büyütelim isterseniz ve sizler daha rahat görün. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradaki destek seviyeleri 92.268, 90.600 ve 88.500 dolar bölgesi arkadaşlar. Burada belli bir şekilde fiyatın tekrardan tepki alması gerekir. Bu biraz daha zaman alabilir arkadaşlar. Çünkü bu düşüşün belli oranda bir konsolide edilip test edilmesi gerekiyor. Buradaki alacağı redle beraber yeniden bir satış baskısı oluşturabilir. Bu bölge bizim için önemli. Buranın da sayılarını yazalım arkadaşlar. Evet, 96.400 ve 95.700 bölgesi arkadaşlar. Buraya gelecek fiyat hareketinden yeni bir satış hareketi başlarsa 95.250'nin altındaki görülecek yeni 4 saatliklerle beraber yeni hareketliliğe başlayabilir. Şu an bu düşüş hareketinin İlk bölümü olan bölgenin içindeyiz. Çıkışı görmek gerekiyor ve buradaki düzeltme hareketi, yani şu minör düşüşün düzeltme hareketini yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu hareketlilikten sonra bakacağız. Fiyatlarda bu bölge kırılırsa ne olabilir? Sizlere onu söyleyeyim. 98.000 bölgesine kadar bir yükseliş devam edebilir. Fiyatın tutulması gereken yer, ben bu bölge olduğunu düşünmekteyim. Çünkü fiyatlarda da hemen hemen Fibonacci seviyeleriyle uygun bir seviye burası. Buradaki düşüş hareketiyle de alttaki şu sarı bölge bizim için bundan sonra red yememiz dahilinde hedef olabileceğini düşünüyorum. 98 çıkışını yapamadığı takdirde de direnç göreceğimiz bölgeler 95, 96 bu seviyeler arkadaşlar. Buralardaki düşüşle beraber de biz yeniden bu sarı kutunun içinde belli oranda bir destek arayabiliriz. Fiyatlarda yükseliş hacimsiz arkadaşlar ve bu hacimsizlikle beraber de Bitcoin'deki aslında yükselişin belli oranda geri çekilmelerini yaşamamız biraz sert yaşatabilir bize ve bu hacimsiz yükselişler arkadaşlar çok sağlıklı değildir. Yani fiyatın parayla desteklenmesi gerektiğini söyler Dove. Yani trend hacimle desteklendiği zaman güçlüdür ve bu fiyat hareketleri, bakın arkadaşlar, hacim olarak yoksun ve yükseliş hareketlerinde de gayet hacimin devamlı azaldığını sizlere bahsetmiştik. Fiyat yukarı giderken hacim aşağı iniyorsa bir sıkıntı vardır. O sıkıntıyı da yakın zamanda bakalım nasıl gösterecekler bize. Ben buradaki karakterin bu şekilde olması gerektiğini düşünmekteyim kısa vade için. Uzun vadede ise haftalıklarda neler var bir ona bakalım isterseniz. Evet, bakın burada haftalık olarak konuştuğumuz seviye vardı. 93.700 bölgesi. Bunun üstünde ilk başta nasıl bir hareketlik yaptığını tam anlandıramadık. Çünkü tam üstünde kapattı fiyat. Bundan sonraki hareket yukarı yönlü olsa da geri çekilmeler sert oldu. Ve bu haftanın içinde arkadaşlar gelebilecek maksimum atak bölgesi 98-99 bölgesine yine ulaşabilir. Ama düşüş senaryomuz 95-96'nın geçilememesi dahilinde fiyatta tekrardan bu kutunun içine girme olasılığımız var diye düşünmekteyim. Ve 89.000 bölgesi 90.000 bölgesi aralığına kadar da fiyatın geri çekilmesi bence uygundur. Çünkü bakın yaklaşık burada 5 haftadır bir yükseliş söz konusu. 4 haftası bitti ve 5. hafta da burada aslında yükseliş gösteriyor. Ve bu 5 haftalık bir periyotta fiyatın hiçbir şekilde düzeltme yapmamış olması, bir kırmızı mum görmemiş olmamız bizim için dikkat edilmesi gereken bir konu. 86.000 altında da haftalık kapatmadığımız sürece Bitcoin gayet stabil bir şekilde burada kendisini düzeltme hareketini yapabilir ve devam etmesi durumunda da buradaki çıkışıyla beraber yeniden yukarı yönlü atakları başlatabilir. Altında kapatması gerçekleşirse de işte o zaman bizim için tehlike çanları bayağı çalar arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken havuz burası diye düşünmekteyim. Buraları geçemediğimiz takdirde aşağı yönlü fiyatta yukarı ivmelenmeler devam edebilir. Şimdi gelin bir XRP'ye bakalım. Buradaki çizgileri hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Ve XRP için de sizlerle ne konuştuk, neler oldu, gelin bir ona bir bakalım. Yani 2 dolar 27 sent üstündeki kalıcılık, 4 saatlik kalıcılıklar bizim için pozitif nitelendirilebilir. Buradaki arkadaşlar hareketi biz bu şekilde görüp yataylığı burada sağlarsak yukarı yönlü bir çıkış daha görebiliriz. Fiyatımızın buradaki göreceği kanal üst band hedefleri de 2 dolar 50 sent ile 55 sent aralığında. Yataylığı bu bölümde yapacak mı? Önemli olan soru bu. Eğer ki yapmadığı takdirde yine destek noktamız burası arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki bölgede 2 dolar 25 sentin üstündeki 4 saatlik kapanışları yatay yapabilirsek yukarı hareketliliğin devam edebileceğini konuşuyorduk. Ama bunun altındaki gelecek 4 saatlik kapanış bizi buraya kadar iter diye konuşmuştuk. Ve destek bölgemize ilk temasından sonra yine yükseliş sağladı ve bu ikinci teması arkadaşlar. Ama buradaki düşüşten sonraki ikinci teması, bir de
20 Nisanlarda konuşmuş olduğumuz, yaklaşık 15 gün önce konuşmuş olduğumuz haftalık kapanışın da bu bölüme bir retest yapıp yükselme ihtimalinden bahsetmiştik. O da ilk temasını gene buraya sağladı. Bu bölüm bizim için önemli arkadaşlar. Biz bu bölümü belirlediğimizde fiyat daha bu aşağı hareketini dahi yapmamıştı. Ve biz buralarda aslında Mart'ın ortalarında konuştuğumuz bir seviyeydi. Buranın aşılmasıyla aşağı yönlü hareketler sertleşir demiştik. Yukarı çıkması durumunda da testlerde yukarı hareketlerini zorlar diye konuşmuştuk. Şimdi bu bölümlerde fiyat arkadaşlar bayağı bir destek alıyor aslında. Her temasında yükseliyor ama bu hareket biraz tehlikeli. Sebebi ne? Bu destek artık çok görünen bir destek haline geldi ve her düşüşü aslında bir alım fırsatı gibi gösteren bir grafik söz konusu. Bu kadar basit değil arkadaşlar. O yüzden bu bölümün artık altında 4 saatlik kapanış geldiği takdirde bizim için, yani 2 dolar 9 sentin altında bir kapanış görürsek fiyatta aşağı yönlü hareketlilikler devam edebilir. Çünkü bir desteğin artık direnç olduğunu konuşacağız. Ve bakın bu bölümde devamlı güncelliyoruz her videoda. Orta band bizim için önemli bir yer diyoruz ve burası arkadaşlar hemen hemen 1.82'lere kadar düşüş gösterebiliyor. Gelecek diye bir kesinlik yok. Buradaki destek bölümündeki yine kapanışlara odaklanmamız gerekir. Bunun sebebi bakın burada nasıl ki çıkışta bu bölümlere odaklandık ve yükselişleri bu bölümden ivmelenip başladı. Şimdi buradaki kırılım gelirse eğer düşüşler de yine testten sonra bu aşağıya doğru hareket getirir. Bu destek direnç kavramının aslında çalışma prensibidir arkadaşlar. 2.34 dolardan aslında nasıl bir direnç olduğunu sizlere söylemiştim ve burada da aslında bu direncin çok iyi bir şekilde çalıştığı, buradan da aşağı yönlü bir hareketin başladığını konuştuk. Şimdi destek dirençlerimizin iyi olmasının sebebi bu fiyatları arkadaşlar uzun zamandır inceliyoruz ve belli yerlerin bizim için önemli olduğunu farkındayız. Şimdi aslında bir de düşen bir trend var. Minörde yeni başladı. Onu da burada XRP'de çalışmamız gerekir. Bu bölümü temizleyip yeni bir grafik üzerine size anlatacağım bunu. Evet bakın arkadaşlar buradaki düşen trendimiz bu şekilde ve orta bandı güzel bir şekilde destek olmuş. Şu an arkadaşlar bu trend bizim için önemli. Buradaki çıkış hareketlerini görürsek en azından belli bir süre daha fiyatın konsolide olacağını, desteğin altına çok fazla kırmayacağını düşünebilirim. Ama eğer ki orta bandı kaybedersek aynı zamanda burası bizim o yataydaki destek noktamız. Burayı kaybetmemizde fiyatta yeni bir salınım başlar. Kritik eşiklerdeyiz arkadaşlar. Destek bölgesindeyiz ama destek fiyatı bu sefer tutacak mı? Önemli olan sorulardan birisi de bu. Ve 4 saatliklerde üzerinde kapanış yapmamız gereken yer, en azından biraz daha tehlikenin uzaklaştığını düşünebileceğimiz yer, net olarak benim için şu bölge arkadaşlar. Ve 2 dolar 15 sentin üstünde fiyatta 4 saatlik hareketlilikler görebilirsem eğer o zaman biraz daha pozitif olabilirim. Ama şu an fiyat tam dengede ve destekte arkadaşlar. Burada hacim alması lazım. Fiyatın hacimli bir şekilde kendini hemen yukarı atması lazım. Yoksa buradaki kaldığı sürece fiyatta baskılanma devam edebilir. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi gelin bir de AVAX'a bakalım. AVAX'ta en son videoda ne konuşmuşuz? Neler olmuş arkadaşlar? Gelin ona bir bakalım. Ama şu an elimizdeki olan grafiğe göre baktığımızda 382 ve 05 bölgesinin AVAX'ta denenme ihtimali benim için daha olası. Bakın bu yükselen bir trendi aslında kırdı. Bunu da size şuradan göstereyim. AVAX'ın trendi buydu arkadaşlar ve bu yükselen yapıdaki orta banttan red yedi ve geldi bu bölümü kırarak aşağıya sert bir hareketlilik sağladı. Ve aynı zamanda buradaki düşen yapıdaki o minör trendi de size göstermiştim. 4 saatliklerde gayet hangi seviyeden fiyatın düşeceğini geçen videoda konuştuk. Bugün arkadaşlar şu hareketliğe dikkat edelim. Yani 20 dolar 40 sentin altında kalıcılık görürsek 4 saatliklerde bizim için 0.5 bölgesi ve 382 bölgesi önemli yerler olacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar AVAX karşınızda duruyor. Bu fraktalı nereden aldığımı hatırlayanlar vardır. Yoksa eğer videonun sonunda bir önceki videomuzu gidip izleyebilirler AVAX bölümünü ve gayet güzel bir patern bulmuştuk. Ve burada aslında aynı az önce XRP'de kullanmış olduğumuz gibi bir düşen trend vardı ve bu düşen trendin orta bandı aşılırsa eğer, bu düşüşten sonra yapmıştık 28 Nisan'da, buradaki hareketlilikler bizi yukarıya doğru itebilirdi. Ama bakın devamlı orta bandtan fiyat red yemeye başladı. Ve biz fiyatı gördüğümüzde 20 dolar 40 sent bölgesiydi. Burası bizim için bir destek konumundadır demiştik. Ve bu bölüm aslında kırılmadığı sürece de fiyatta yukarı hareketlilikler devam ederdi. 4
saatlik kapanış bakın burada geldi ve hedefimiz olan 19.40 net bir şekilde bugün itibariyle test edildi arkadaşlar. Vermiş olduğumuz hedefe kadar gelmiş olan bir fiyat görmektesiniz ve dengeli bir şekilde fiyatın nasıl hareket etmesi gerektiğini ve nereye aşması gerektiğini konuşmuştuk. Orta band bizim için kritik bir bölgeydi arkadaşlar. Burada 2.40'dan almış olduğu desteklerle beraber yine orta banda kadar gitse de gene bir kapanış yapamadı ve fiyat aşağı yönlü hareketine devam etti. Bunların sebebi aslında şuradaki yükselen hareketin kırılması arkadaşlar. Bakın onu da ben size göstermiştim ve buradaki bu hareketlilik orta bandtan red yiyip kanalın alt bandını da kırdıktan sonraki satış hareketini görüyoruz ve yeni bir trend oluşturma çabasında artık AVAX. Burada neler olabilir? Artık bizim için arkadaşlar şu bölgedeki yapmış olduğumuz senaryonun alt bandı var. 18.40'lar ve 0.5 bölgesine denk geliyor zaten ve biz bu bölümün içinde bir konsolide görürsek bizim için iyi olacaktır. Ama bakın şu artık önemli. 20 dolar 40 sentin altındayız. Haftalık kapanışın bunun altında olması bizim için kötü olacaktır. Ne zamanki gibi aynı bu bölümdeki gibi. Bakın arkadaşlar burada haftalık bu bölümü test ettikten sonra yeniden aşağı yönlü sert bir hareket başlattı. Burada haftalık desteğimiz olan bu sayı, kalın gösterelim bunu, 20 dolar 40 sent, uzun zamandır konuşuyoruz. Şubattan beri arkadaşlar ve bunun altındaki kapanışla beraber yeniden şu hareket kadar sert bir hareket olabilir mi bilmiyorum ama aşağıdaki destek seviyelerini Fibonacci ile belirledim. İlk hedefimize geldi. Buradaki bu satış baskısından sonra yeniden 20 dolar 70 sentlere kadar bir çıkış hareketi görebiliriz. Bunu 18.40'dan aldığı bir ivmeyle de yapabilir. Direkt 19.40 bu bölgeden almış olduğu ivmeyle de gerçekleştirebilir. Yani burada aslında AVAX'ta şu düşüşten sonra hafif bir çıkış ve akümülasyon, sonrasından yeniden bir aşağı yönelim olabilir. Bunu da size gösterdikten sonra söyleyeceklerim burada bitiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı bulduysanız videoyu likelayıp abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.